Tabii ki eşyaları önceden taşıdık. Böyle elimiz kolumuz boş gitmiyoruz. O süreç bayağı bir zorlu oluyor ama. Sen kimsin? Diyecek ya. Canım benim. Sen kimsin? Geç kaldın. Biraz önce geldim ama verirdin. Kiraz ağacını görüyor musun? Nasıl? Böcekler yedi. Güzelim kirazları. Vişne değil mi? Ha? Vişne değil, Yok, kiraz. yok. Biraz erik toplasam güzeldi. Neyse dönüşte yeriz inşallah. Buyurunuz. Onu ben alayım. İçeriği gösterelim mi? Bence. Dağınık değil, değil mi? Dağınık bence. Evet, Göstermeyelim. tamam. Neyse şöyle bir... Bakalım hayırlı yolculuklar olsun. Hayırlı yolculuklar olsun. Yolumuz uzun. Evet, oldukça. Sürpriz. Acemilik yaptık. Evet. Evet. Şu anda çekmeceyi tam olarak kapatmamışım. Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Önemli. Evet. Bir kontrol edeyim diğerlerini de. Evet, öyle gözüküyor. Diğerleri hepsi kilitli. Tamamdır. Önce mazotumuzu alalım. Cuma akşamı saat 6'da yola çıkarsa Evet. böyle oluyor. Biraz geç kaldık. Biraz geç kaldık ama olsun. Hiçbir eksiğimiz yok şükür. Evet. Sağlıkla, kazasız belasız gidelim. Önemli olan o. Evet, Biraz önemli olan trafiği o. çekeceğiz. Trafik zaten açılıyor birazdan. Evet, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gideceğiz değil mi? Evet. Evet, biraz daha uzun ama daha geniş, daha güvenli bir yol. Daha yolumuz uzun. Evet. İkinci sınıf. 795'ti. Bir şey. Çok
çekime göre, aldığın keyfe göre fena değil. Kazandığı paraya göre pahalı. Bence de pahalı. Türkiye'nin şartları. Kesinlikle. Evet. Yolculuğumuzla ilgili biraz kısa bir özet vermek ister misin? Evet, dün akşam üzeri yola çıktık Ankara'dan. Ondan sonra İstanbul'da 3. köprüye gelmeden 3. köprüye gelmeden bir dinlenme tesisinde biraz uyuduk. Rahattı ama değil mi? Çok rahattı, evet. Ben yani bir dinlenme tesisinde böyle rahat uyuyabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Evet. Ya. Ondan sonra sabah tekrar erkenden yola çıkıp şu anda yanılmıyorsam Çorlu'ya doğru yaklaşıyoruz. Bundan sonra yolumuz şeye doğru. Ne? Böyle oluyor. Çorlu üzerinden nereye gidiyorduk biz? İpsala sınır kapısına doğru yol alacağız. Ondan sonra bir ilaç almayı unutmuşuz yanımıza. Onu Evet, çok almak önemli. için Evet. mutlaka bir eczane bulmamız lazım. Zannedersem eczanelerde 8 gibi açılmış olur. Evet. Şehir merkezinde buluruz diye düşünüyorum. Bence de. Manzara harika. Tekirdağ'a gidiyoruz. Tekirdağ. Yaklaşık bir 10 kilometre var. Deniz Manzara güzel. çok güzel Hava görünüyor. güzel. Ama refakat da Aa, teşekkür ederim. Tekirdağ girişi. Uçak köfte. Uçak restoran yapmışlar.
canımız vatanımızdan çıkıyoruz. İlk defa Yunanistan'a karayoluyla geçiyoruz, değil mi? Evet, ilk defa. Daha önce hava yoluyla belki gittim. Deniz yoluyla beraber gittik. Birlikte ilk defa. Evet, birlikte karayoluna ilk defa gidiyoruz. Evet. Umarım çok kalabalık değildir diye düşünüyorum. İnşallah çok kalabalık değildir. Hı hı, Fazla kolay. sürmez işlemlerimiz. Bu Schengen'in EES sistemi dedikleri giriş çıkış sistemi diye bize Türkçeleştirilir. O sisteme kaydolmamız gerekecek ilk girişimizde. Göreceğiz bakalım ne kadar sürecek. Şu anda saat 10:45 sabah. Bakalım. Evet. Geçtikten sonra görüşürüz. İşte. Şimdi girmek üzereyiz İpsala Gümrük Kapısı'ndan Yunanistan'a. Çok kalabalık gözükmüyor değil mi? Sakin. Şurada. Sanki. Evet. Otomobil mi? Otomobil mi yoksa? Evet. Hı, evet, otobüsler de bu taraf. Artık kapatıyorum. 2 hours later. 3 saat aradan sonra 3,5 Tam saat. 3,5 saat süren işlemlerden sonra Yunanistan'a girebildik. Ne arabamızı aradılar, ne sigortamızı sordular. Ondan sonra pasaportlarımıza damga da basmadılar. Ahiret sualleri de sormadılar. Sadece nereden gelip nereye gittiğimizi sordular. Ondan sonra İlginç yani. buyurun devam edin dediler. Ben aramalarını bekliyordum karavanı. Ben de bekliyordum. Yani daha doğrusu isterse arayabilir. Ama bu kadar adamı arayıp mümkün değil yani. Evet. Gerçekten uzun bir kuyruk vardı yani ki Çok- bu da gümrük memurlarının dediğine göre en az kuyrukmuş. Evet, Onunla ilgili de bize bir tüyo verdiler. evet. Bize verilen tavsiye şu. Ya sabah 5'e kadar geleceksiniz. Çünkü birçok insan 5'te gelip erkenden işini bitirmeyi düşünüyormuş. Ya 11'den sonra hani sabah kalabalığı eridikten sonra gelin diyorlar. Türk tarafında da bir sıkıntı olmadı. Çalışıyor. Çalışıyor ama kapattım. Tamam. Evet, Yunanistan sınırından ülkeye girdik. Peki bundan sonraki rotamız neresi? Bundan sonraki rotamız Selanik. Kendi dillerindeki söylenişiyle Thessaloniki. Oraya gideceğiz. Atatürk'ümüzün evini ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Igoumenitse'ye devam edeceğiz. Evet. Burada biraz önce de bir yol ücreti ödedik. Ne kadar ödedik? Evet, arabaların yüksekliğine ve boyuna göre alıyorlar. Ölçtüler, biçtiler. Bizden 2 avro aldılar. 2 avroya geçtik. Aslında küçük arabalardan da 1,80 falan alıyorlar. Çok farklı değil. Bizim Türkiye'de bu fark Yani- daha fazla değil mi? Türkiye'de çok Benim dikkatimi çekti. olağanüstü fazla. Çünkü burası devletin yaptığı karayolu. Türkiye'de farklı bir sistem uygulanıyor biliyorsunuz. Aradaki farkları görebiliyor Ondan herkes. kaynaklanıyor. Evet. Yol da fena değil. İyi gidiyor. Yok güzel, evet. Ya aslında yol bir yere gitmiyor. Biz